Bundan 2 sene önce üniversiteden yeni mezun olduğumda hayalim, çoğu arkadaşımın da hayalinin olduğu gibi bir elektronik savunma sanayi firmasına çalışarak yeteneklerimi geliştirmekti. Galiba biraz da şanslıydım çünkü mezun olduktan hemen bir gün sonra şu anda da freelancer olarak çalışmaya devam ettiğim firmada, ilk firmamda, ilk göz ağrımda çalışmaya başladım ve orada da soru basım testlerinden tutun da sınırlarımızın güvenliğine kadar görev yapacak pek çok jammer cihazının projesinde çalışma imkanı buldum. Ama firma olarak bizim en büyük kalemimiz ve benim de en çok ilgimi çeken alan her zaman drone düşüren silahlar olmuştu. Drone'u görüyor mu? Görüyor. Al. Sen kapat. Bir de ben demiyorum. Açtım baba. Kapattım. Lan. Kapat tamam. O firmada geçirdiğim yarım sene benim için inanılmaz kıymetliydi. Çünkü hem teknik manada hem de sosyal manada kendimi çok geliştirme fırsatı buldum. Ve bolca da drone kırdım. Dolayısıyla bu zamana kadar droneları yapmaktan çok onları yok etmekle ilgilenmiş biri olarak şu an bu videoyu yapıyor olmak benim için çok keyif verici. Bu videoda sıfırdan 250 mm bir yarış drone'u toplayacağız ve bu videonun sonunda gerekli parçalara sahip olursam ben de bu drone'u rahatlıkla toplayabilirim diyecek kadar sağlam bir özgüvene sahip olacaksınız. Onun dışında daha önce hiç bu işte ilgilenmemiş olsanız bile işte drone nedir, hangi parçalardan oluşur ve hangi parçanın görevi nedir gibi çok temel sorulara güzel cevaplar verebiliyor olacaksınız. Ben videoyu hazırlarken çok eğlendim. Umarım sizler de izlerken eğlenirsiniz. Sayılarınız hazırsa iyi seyirler. İşe drone'un şasisiyle başlayacağız. Kullandığım şasi 250 mm karbon fiber demonte bir şasi kiti olan Real LCC markasının X6R modeli. Kit içerisinden 4 tane kol, alt ve üst plakalar, kamera odası için montaj parçaları, plakalar arasına takılacak olan aralayıcılar ve Maytag sistemin 3 ve 4 hücreli lipopil destekleyen PDB'si ile onun XT60 konnektörü çıkıyor. PDB Power Distribution Board'un baş harfleri ve güç dağıtım kartı anlamına geliyor. Adından da anlaşılacağı üzere drone üzerindeki komponentlere ihtiyaçları olan gücü sağlamakla yükümlü. Üzerinde drone'a takacağınız farklı seviyede voltaj ihtiyacı duyan komponentler için bir tane 5 volt 2 amper switch mod ve bir tane de 12 volt 500 miliamperlik lineer voltaj regülatörü olmak üzere toplam 2 adet back devresi bulunuyor. Back devresini duyunca kafası karışan oldu mu? Çünkü bu back devresi diye bilinen devreleri biz voltaj regülatör devreleri olarak biliyoruz. Ya da işte step down versiyonları var ya da buck converter diye satılan var, DC-DC converter diye satılan var. Ama günün sonu hepsi voltaj regülatörü. Peki bu back devresi ne diye benim kafam bayağı bir karışmıştı ve araştırdığımda da çok tatlı ve hoş bir bilgi edindim. Belki ağır elektronikçi olan abiler, ablalar bana bu videodan sonra kızacaklar ama sanki back devresi daha çok teknik bir tabirden ziyade kültürel bir tabirmiş gibi geldi bana. Neden dersiniz? Bu hobinin ilk zamanlarında daha dronlar olmadan önce RC hobide uçak uçurulduğu dönemlerde topladığınız cihazdaki farklı voltaj seviyesine ihtiyaç duyan komponentler için farklı piller kullanıyor musunuz? İşte atıyorum motor için 12 volt bağlıyorsunuz ama sizin radyo kartınız ya da kontrolcü kartınız için 5 volta ihtiyacınız var. Öyle bir regülatör yok. Dolayısıyla bir de onun için 5 volt ya da işte 4.8 voltluk başka bir pil kullanıyorsunuz. Bunda dezavantajları var. Çünkü 2 pil taşımak zorundasınız. Her uçuştan önce 2 pilin voltajını kontrol etmek zorundasınız. Her uçuştan önce 2 pili şarj etmek zorundasınız. 2 tane şarj aleti taşımak zorundasınız gibi dezavantajları var. Daha sonra bu devreler geliştiği zaman işte ESC'lerin üzerinde gelmişler. Kontrol kartların üzerinde gelmişler artık yavaş yavaş bekliyorum voltaj regülatörleri ve bu kartlar geliştikçe de artık mesela 12 voltluk bir pil takıyorsunuz. Üzerinde 5 voltluk bir regülatör var. Dolayısıyla oradan 5 volt da elde edebiliyorsunuz. İşte 12 voltu motorlara veriyorsunuz. 5 voltu kontrol kartınıza veriyorsunuz. Dolayısıyla tek pille cihazınızı uçurabiliyorsunuz. Ne oldu? Diğer bataryayı elediniz. Bu devre ne yaptı? Size diğer bataryayı eledi. Dolayısıyla işte bunlara da batarya eleme devreleri denmiş. Benim duyduğumda çok hoşuma gitmişti. Bilmiyorum. O zaman yaşasaydım daha mantıklı gelebilirdi herhalde ama bir şeyleri böyle sonradan öğrendiğinde eski zamandaki şeyler biraz komik gelebiliyor bana. Bilmiyorum, öyle paylaşmak istedim. Back devreleri buradan geliyor. Ve bu hobide de çok kullanılan bir terim. Siz devam edin. Ben şunu tazeleyip geliyorum. Çıkış gerilimleri için uyarı ledleri, 2 oz bakır kalınlığı, immersion coat kaplaması ve 4 katlı PCB'si ile gayet kaliteli bir PDB olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tüm bunlara ek olarak kitin içerisinden plastik yükseltme vidaları, şase montajı için gerekli olan vidalarla somunlar, karbon fiber şasenin kenarlarını kablo ve el kesiklerine karşı tıraşlamanız için törpü ve son olarak da sünger ayaklar çıkıyor.
Şasiyi kurmaya kollar ve alt plakayla başlıyorum. Kollar üzerindeki 3 vida deliğinden baştaki ve sondaki 2 tanesini kullanıp 3. deliği kartlar için ayıracağım. Bu montaj için kitten çıkan uzun vidaları yani 12 mm olanları kullanıyorum. 6 mm olanlar mor yükseltme parçaları için kullanılacak. Vidalarla beraber gelen somunlar fiberli somun olduğu için sadece vidaya iliştirip hepsini beraber sıkmak için bırakıyorum. Fiberli somunlar titreşime karşı gevşemeleri zorlaştırmak için başlarında ekstra sert plastiğimsi bir kısım barındırıyorlar. Dolayısıyla somunu sıkarken plastik kısma da aynı zamanda diş açtığınız için sıkması biraz güç oluyor fakat sonuç çok sağlam ve tatmin edici. Ayakları alt plakaya vidaladıktan sonra kart montajı için gerekli olan plastik yükseltme vidalarını takıyorum. Fakat şase montaj vidası plastik vida için fazla uzun kaldığından plastik vidalar şaseyi tam olarak sıkamıyor. Bu yüzden daha önceden satın almış olduğum bir setten uygun boyda başka bir plastik yükseltme vidası takıyorum. Şasinin alt tarafı hazır olduktan sonra motorları bağlamaya geçiyorum. Motor olarak Raystar markasının 2300 kW'lerine sahip BR2406S modelini kullanacağım. Fiberli somunları sayesinde pervaneleri sıkı tutup gevşetmeyen bu motor, yarış dronları için popüler, güçlü ve ateş kırmızısı rengiyle gayet yakışıklı. Motorlarla beraber gelen metreküç 8 mm ve metreküç 6 mm imbus baş vidalardan 8 mm olanları kullanarak motorları montajlıyorum. Şase ayakları kalın olduğu için 8 mm uzunluğundaki vida sorun olmayacak. Bu dikkat etmeniz gereken bir durum. Bu motorlarda olduğu gibi vida yuvası açık uçlu olan motorlarda uzun vida yüzünden motor sargılarına zarar verebilirsiniz. Motorları bağladıktan sonra sıra ESC'lerde. ESC Electronic Speed Controller'ın kısaltması, yani bizim elektronik hız kontrolcülerimiz ya da diğer bir deyişle sürücülerimiz. Bu ESC'ler PDB yardımıyla pilden aldıkları enerjiyi birazdan takacağımız kontrol kartından gelen komutlar dahilinde motorlara iletmekle sorumlular. Drone performansı ve kalitesi üzerinde de doğrudan etkililer. Bizim kullanacağımız ESC yine motorla aynı marka olan Raystar'ın 28 amperlik 5 hücreli pil, D-Shot 600 ve BL Heli Suite destekleyen ESC'leri. Ayrıca ESC'lerle beraber uygun boyda şeffaf makaron, kırmızı siyah güç kabloları ve sinyal kabloları da paketin içerisinden çıkıyor. Şimdi arkadaşlar, bu terimleri duyup korkanlar varsa eğer diye araya giriyorum. Ne bileyim, D-Shot 600, motor için KV değeri 2406, onun çapı, BL Heli Suite, hatta dahası da var eğer gözünüz korkuyorsa. One shot'ıdır, pro shot'ıdır, multi shot'ıdır. D shot'ının 150'si, 300'ü, 600'ü, 1200'ü veya işte biraz sonra ileride bunun PWM'i, PPM'i, IBAS'ı düşündüğünüz zaman bu hobiyle alakalı tonlarca terim var ve biraz göz korkutucu olabiliyor. O yüzden lütfen bunları kafanıza takmayın. Kafanıza takmamanın da zor olduğunu biliyorum çünkü içinde bulunduğumuz eğitim sistemi, ben çıktıktan sonra sistem değişti mi bilmiyorum ama hep böyle ezbere dayalıydı. Pratikten tamamen uzak, teorinin üzerine düşmüş ya da işte %10 pratik, %90 teori olarak gittiğinden dolayı bu terimleri insanın kafasını karıştırabiliyor ve eğer yolun başında bu terimlerin ne olduğunu merak ettiğinde buna güzel cevaplar alamazsa, tatmin edici cevaplar alamazsa, kafasındaki soru işaretlerini silemezse, yani yanında kaliteli bir eğitmen olmazsa veya kaliteli bir kaynak bulamazsa maalesef kaybediyor. Çünkü bilgisizlik çok büyük bir karanlık ve o karanlıkta korkutucu olabiliyor ve o korku da sizin hevesinizi kırabiliyor. O yüzden şöyle yapalım. Önce bu işin pratiğine odaklanalım. Drone'umuzu yapalım. Bu drone'da kullanılan bütün malzemeler, A'dan Z'ye her şey, vidasından, somunundan, motorundan, kumandasına kadar her şeyin açıklamalar kısmına linkini bulabilirsiniz. O ürünleri alabilirsiniz veya onlara muadil arayıp onları da alabilirsiniz. Önce drone'unuzu inşa edin. Onu bir uçurun, tadını çıkarın, kaza yapın ama kendinizi yaralamayın. Hevesinizi alın ve o hobiye devam etmek isterseniz bu terimlerin tamamını zaten otomatik olarak öğrenmek zorunda kaldığınızı ve bundan çok büyük bir keyif aldığınızı göreceksiniz. Bırakın ihtiyacınız olan bir bilgiyi ona ihtiyaç duyduğunuz zaman öğrenin. Yolun başındayken bir dünya terimle kafanızı karıştırmanıza gerek yok. Bize okullarda yaptıkları gibi. Mesela bir yarış drone'u yaptınız, düşünüyorsun. Ben bu drone'u nasıl daha hızlı yapabilirim? Daha güçlü motor takmalıyım. Daha güçlü motor takarsam ne olacak? Ona kapasitesine kaldırabilecek daha yüksek bir ESC almalıyım. Bu sefer de sistemin güç ihtiyacı arttı. Daha güçlü bir pil almalıyım. Bu sefer de pilin daha güçlüsü fiziksel olarak daha büyük oluyor. Şaseye sığmıyor. O zaman daha büyük bir drone şasisi alayım. Gibi zaten işin bir yerinden dahil olduğunuz zaman çorap söküğü gibi bir anda öbür ucuna varabiliyorsunuz ve bu sürecin farkına dahi varmıyorsunuz. Bilgiyi bu şekilde elde ediyorsunuz. Diyeceğim o ki lütfen duyduğunuz terimler sizin gözünüzü korkutmasın. Bunlar çok basit ve eğlenceli şeyler. Uğraştıkça istemeden, farkında olmadan zaten bunları öğreneceksiniz. Hadi devam edelim. ESC montajı için ilk olarak ESC güç kablolarını lehimliyorum. Bana gelen yorumlardan ve internette gördüğüm başka videolardan anladığım kadarıyla lehim yapmak konusunda insanlar çok problem yaşıyor. Ama aslında bunun çok kolay, pratik bir yolu var ve o yolu en ince ayrıntısına kadar göstererek bundan sonraki lehimleri yine bu metotla yapacağım. İlk olarak ESC üzerindeki bağlantı pedlerini lehimle kaplıyorum. Bu işlem çok kolay. Havyayı değdirip yüzeyi ısıtıp
Lehim telini havya ile yüzeyin arasına itiyorum ve lehim yüzeyin üzerine kolaylıkla akıp onu kaplıyor. Aynı işlemi yüzey lehimlenecek olan kablo uçlarına da yapmam lazım ama bunlar zaten kaplanmış olarak gönderilmiş. Dolayısıyla direkt havya ile ESC üzerindeki lehimli alanı ısıtıp kabloyu değdirip kablo ile pedin eriyen lehimle birleşmesini bekliyorum ve hepsi bu. Gayet kolay, pratik ve sağlam. ESC'lerin güç kablolarını lehimledikten sonra onları şase kolu üzerine yerleştirip kabloların boylarını ayarlayıp kesiyorum. Daha sonra tıpkı az önce yaptığım gibi kabloların uçlarını ve PDB üzerindeki pedleri lehimle kaplayıp kabloları pedlere lehimliyorum. PDB ile konnektör üzerindeki artı eksi işaretleri aynı yönde olacak şekilde konnektörü karta lehimliyorum. Tüm lehimleme işleri bittiğinde lehimlenen yüzeyler yeteri kadar lehim almalı, parlak ve temiz olmalı. O zaman kaliteli bir lehim yaptığınızdan emin olabilirsiniz. Konnektörü lehimledikten sonra PDB ve ESC'leri geçici olarak şasiye yerleştirip motor kablolarını ESC'lere göre kısaltıyorum. Fakat onları biraz sonra lehimleyeceğim. Ondan önce ESC'lerin sinyal kablolarını halledelim. Bu sinyal kablolarında 2 tane renk var. Bunlardan birisi sinyal için beyaz, diğeri de GND için siyah. ESC'nin güç bağlantısında kullandığımız siyah kablo zaten ortak GND olduğu için ayrıca bir de ESC sinyali için GND bağlamaya gerek yok. Multimetre ile yaptığım kısa devre testinden de anlayacağınız üzere bunlar zaten aynı hattalar. Dolayısıyla sadece beyazı lehimleyip siyahı bırakıyorum. Hatta onları birazdan keseceğim. Tüm bu lehimleme işleriyle beraber lehim ihtiyacımızın çok büyük bir kısmını gidermiş oluyoruz. Artık drone'u inşa etmeye devam edebiliriz ama önce lehimleme işleminden kalan flux artıklarını temizlemem lazım. Çünkü bu yapış yapış olan artıkların toz ve kir tutup pis görünmelerini istemiyorum. Ayrıca pislik dışında kartın sağlıklı ve güvenli çalışması için de gerekli bir işlem bu. Fırça ve biraz da izopropil alkol yardımıyla kartımı güzelce temizliyorum. Daha sonra az önce kısalttığım motor kablolarını lehimle kaplayıp PDB ve ESC'leri şase üzerine yerleştirip motor kablolarını ESC'lere lehimliyorum. Lehimleme işleminden sonra ESC'ler üzerindeki kullanmadığım siyah kabloları kesip makaronları ısıtarak daraltıyorum ve ilk başta frame ile beraber gelen plastik yükseltme vidasını PDB üzerine takarak onu sabitliyorum. Bu vidanın üzerine de kontrol kartımı takacağım. Daha sonra kuvvetli bir çift taraflı bantla ESC'leri kol üzerine, frame ile beraber gelen sünger ayakları ise tam ESC'lerin altına gelecek şekilde alt tarafa yapıştırıyorum. Ardından bu yapıştırma işleminin yanında ekstra bir tedbir olması için kablo bağıyla ESC'leri kola sıkıştırmak istiyorum. Ama tam altındaki sünger ayaklar yüzünden bu biraz zor. Ben de sünger ayaklarının uçlarından biraz kesip kablo bağı için yer açıp ESC'leri oradan sıkıştırıyorum. Artık sıra kontrol kartında. Kullanacağım uçuş kontrolcüsü SP Racing F3 Deluxe modeli. Paketin içinden kullanmayacağımız bir tane muhafaza kutusu, kart üzerindeki soketler için gerekli tunik konnektörlü kablolar ve erkek header'lar çıkıyor. Kart üzerinde aslında Arduino ile proje geliştiren arkadaşların yabancı olmadığı MPU6050 akselerometre ve gyroskop, MS5611 barometre, HMC5883 pusula gibi sensörler var. Uzun zamandır piyasada olan bu kart üst modellerinin fiyatlarının kendisine yaklaşması ile popülerliğini yitirmeye başlamış olsa da bizim ihtiyacımız için yeterli ve güçlü. Ayrıca uzun zamandır kullanımda olmasından dolayı olası bir problem için internette yardım alabileceğiniz tonlarca forum, blog ve kaliteli videolar olduğunu bilmek büyük rahatlık. Kontrolcüyü şasi üzerine oturturken bazı konulara dikkat etmeniz gerekiyor. İlk olarak kartın üzerindeki ok işaretinin drone'un ön tarafını göstermesi lazım. Eğer kartı herhangi bir eksende döndürerek, yan çevirerek ya da dik olarak monte ederseniz yazılım aşamasında bu değişikliği belirtmeniz lazım. Aksi halde drone üzerindeki eksenel sensörlerden gelen verileri kullanamaz. Ben kartı USB konnektörüne rahat bağlayabileyim diye yan çevirerek takıyorum. Bu yüzden drone'umun ön tarafı 90 derece kaymış oluyor. Bunu yazılım kısmında mutlaka düzelteceğim. Kartın yerleşimini yaptıktan sonra
sıra gerekli bağlantıları yapmaya geliyor. Öncelikle belirteyim. Kart üzerine lehim yapmayı sevmiyorum. Bu hem kozmetik olarak güzel durmuyor hem de ileride drone üzerine değişiklik yapmak isterseniz işlerinizi ekstra zorlaştırıyor. Ben de bu sebeple her şeyi konnektör ve pinleriyle beraber kullanacağım. Bu yüzden kart üzerine beraberinde gelen pinleri lehimlemem gerekiyor. 180 derece olan pinler üzerine konnektörler de takıldığında şase arasına sığmayacağı için 90 derece olan pinleri kullanacağım. Bu pinleri alışılmışın dışında X60 konnektörü yüzünden dışarı doğru değil içeri doğru bakacak şekilde lehimleyeceğim. Değişen bir şey olmayacak. Sadece konnektörleri takarken artı eksi ayrımına dikkat etmem gerekiyor. Lehimleme işleminden sonra konnektörler pinlere takılırken sıkışmasınlar diye peşin peşin bütün konnektörleri pinlere takıp lehimleme işlemini öyle yapıyorum ve kartı şimdilik yerine oturtuyorum. Şimdi sırada diğer komponentler var. Fakat onları yerleştirmeden önce onların bağlantılarına ve nereye yerleşeceklerine karar vermem lazım. İlk olarak haberleşme modülüyle başlıyorum. Kullanacağım haberleşme modülü FlySky firmasının X6B modelli haberleşme modülü. Kendisi tahmin edeceğiniz üzere kumandadan gelen sinyalleri kontrolcü kartına iletmekle görevli. Paket içerisinden de kendisiyle beraber soketlerine uygun bütün kablolar da geliyor. Benim bu modelde en sevdiğim özellik iki taraflı iletişim kurabilmesi. Yani sadece kumandadan sinyal almıyor, aynı zamanda kumandaya da sinyal gönderebiliyor. Üzerinde bulunan harici voltaj sensörü sayesinde drone üzerindeki pilin gerilimini doğrudan kumandanızda görebiliyorsunuz. Kendisi 6 kanal PWM, 8 kanal PPM ve 18 kanal iBus iletişim protokolü destekliyor ki biz de iBus protokolünü kullanacağız. Receiver'ı tahmin olarak yerleştireceğim yeri belirleyip PDB üzerinden voltaj sensörüne gelecek olan kablonun boyunu ayarlıyorum ve fazlasını kesiyorum. 3000'i bir kablo olmasına bakmayın. Kırmızı artı voltaj, siyah ve sarı ise GND. Muhtemelen tek tip kablo ve soket kullanmak isteyip üretim maliyetini düşürmek için iBus ve PPM portlarını kullandıkları soket ve kablonun aynısını kullanmışlar. Ben sarıyı kesip kullanmayacağım. Daha sonra aynı işlemi kontrol kartının voltaj sensörü için de yapıyorum. Özellikle voltaj sensörü diyorum çünkü bu port sadece kontrol kartının pilin durumunu takip etmesi için var. Kontrol kartının şahsi beslemesi için PDB üzerinden ayrıca 5 volt almamız gerekiyor. PDB üzerine ilk olarak kontrol kartıyla beraber gelen voltaj sensörü kablosunun uçlarını kesip ESC'ler gibi direkt artı eksi pedler üzerinden lehimleyerek pile bağlıyorum. Daha sonra haberleşme modülüyle beraber gelen 3000'lik kablolardan birinin tunik konnektör kısmını ve kullanmayacağım sarı kabloyu kesip PDB üzerindeki GND ve 5 volta lehimliyorum. Bu kablo kontrol kartımızın çalışması için gereken 5 voltu taşıyacak. Daha sonra yine haberleşme modülüyle beraber gelen ve modülün voltaj sensörüne gidecek olan kablonun kullanmayacağım sarı ucunu kesiyorum ve yine pilin artı ve eksi uçlarına lehimliyorum. Dikkat ettiyseniz bu kullandığım kablo demetlerinden sadece kullanmayacağım kabloyu kesip o kablonun pimini konnektörün içinde bırakıyorum. Bu sayede konnektör soketlere daha sıkı takılmış olacak. Bu son lehimleme işleriyle birlikte PDB ile işim bittiği için kontrolcü kartımı PDB üzerindeki plastik vidalara takıp plastik somunlarla onu sıkıştırıyorum. Somunlardan birisi konnektör üzerine oturmuyor ama sorun değil. 3 tane de yeterli olacaktır. Ardından PDB'den gelen pil voltajı kablosunu kontrolcü üzerindeki batarya girişine bağlıyorum. Kontrolcü kartının 5 volt bağlantısı için lehimlediğim 8'li pinlerden birini kullanacağım. Çok önemli olduğu için bu kısmın üzerinde biraz duracağım. Lütfen size dikkat edin. Bu pinlerin hepsinin GND'si ve 5 voltu ortak. Sadece üst sıradaki sinyal pinleri değişiyor. Dolayısıyla sinyal pinlerini ellememek şartıyla bu pinlerin hepsinin 5 volt ve GND'lerini rahatlıkla kullanabilirim. İlk 4 sıraya zaten ESC'lerin sinyal kabloları geleceği için diğer sıralardaki herhangi bir 5 volt ve GND kablosunu kullanıyorum. Aman bağlantı yönüne dikkat edin. Benim bu pin yapımda sinyal kablosu kesik, alta gelecek ve kesik olduğu için de kullanılmıyor olacak. Siyah olan GND üstte, kırmızı olan 5 voltsa altta. Lütfen bu 90 derece konnektörleri dışarıyı ve içeriye doğru lehimlediğinize dikkat ederek bağlantılarınızı ona göre yapın. Burada çok kısa bir araya girmek istiyorum çünkü ufak da bir hata yaptım, ondan bahsedeceğim. Videoda devamlı anlatıyorum. Şöyle yaptım, böyle yaptım, şöyle yaptım, böyle yaptım diye. Tabii ki sizin de fark ettiğiniz üzere çoğu adım kural değil. Elektronik ve yazılım konusunda tabii ki kurallar var. Onlara göre drone'un toplanması lazım ama çoğunlukla el işçiliği çok önde. Yani bir şeyleri bir yere monte ederken lehim işçiliği olsun veya onu oraya tutturma metodunuz olsun size çok fazla seçenek kalıyor. Bunlar da tecrübelendikçe farklı çözümlere gidebileceğiniz yollar. Mesela buradaki ESC'lerin altlarına ben kaymasınlar diye çift taraflı bant yapıştırdım ama bu banta da çok güvenmiyorum. Ekstra bir güvenlik önlemi olması için ESC'yi kola kablo bağıyla tutturmak istedim. Bunu çok basit bir şekilde elektrik bandıyla da yapabilirdim ama elektrik bandı çektiğim zaman ESC'nin üzerindeki elektronik komponentleri göremiyorum. Ben de böyle kartlar üzerindeki küçük minik kondansörleri, çipleri, komponentleri görmeyi seviyorum. O görüntüyü kapatmak istemediğim için de kablo bağıyla tutturayım dedim. Ama sünger ayakları yapıştırırken düşüncesizce davrandığım için onları tam ESC'nin altına yapıştırmışım. Dolayısıyla biraz kenarından kesmem gerekti. Çünkü yine bakın hep bir şeyin sebepleri oluyor. Devamlı spontane gelişiyor bunlar. Videodan da göreceğiniz üzere ESC'lerin güç kablolarını birazcık kısa kesmişim. Dolayısıyla PDB'ye giden kablolar gerilmişler. Siz bu hataya düşmeyin. Biraz daha uzun bırakın onları.
kol atan yatsın kablolar. Dolayısıyla kablo bağlarını kolun üzerinden değil ESC'nin üzerinden yapmam lazım. Ama orada da alt tarafta sünger olduğu için kasıyordu. Süngerin kenarından bir kesiverdim. Bu o an karşılaştığım bir problem için o anlık ürettiğim bir çözümdü. Sonrasını hiç düşünmedim mesela. Hani demiştim ya bunun içinden törpü çıkıyor diye. Bu kolların kenarları o kadar keskin ki bir süre sonra drone uçururken zaten drone her yere düştüğünde buradaki kablo bağlarından patır patır kurtuldu. Bakın hepsi zaten çıkmış durumda. Şunu da ben şimdi kendim elimle çıkardım. Hepsi kesilerek koptular çünkü kolların kenarları çok fazla keskin. Onları törpülemeden drone'u inşa ettim. Onun dışında az önce ESC'lerin sinyal kablolarından bahsediyorduk. Kullanmadığım siyah kısımları keseceğim demiştim. Artık drone'u toplarken ne düşünüyordum ya da nasıl bir kafa yapım vardı bilmiyorum ama kullanacağım konnektörleri de kesmişim. O beyaz kabloların ucunu, çünkü ben karta lehimlemek istemiyorum onları. Kontrolcü kartın üzerindeki pinlere bizzat konnektörlerin kendilerini takacağım. ESC'lerden gelen konnektörleri ama kesmişim konnektörleri ve o konnektörleri bağlamaya geldiğim anda fark ettim ve neden kestiğimi dahi hatırlayamadım. Muhtemelen dalgındım. Siyah keseceğim derken beyazla kesip atıvermişim. Daha sonra tuttum o beyaz kabloların ucuna tekrar kendi konnektörlerini lehimledim. Onları makronla kapattım. Kendime ekstra bir iş çıkardım ama sonuçta geri dönülmez hata değildi. Yani diyeceğim o ki drone'u toplarken çok farklı yöntemler kullanabilirsiniz. Direkt kartın üzerine lehim yaparsanız bütün komponentleri her yerlere sıcak silikonla yapıştırabilirsiniz. Her yere çift taraflı bant doldurabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize, isteğinize ve imkanlarınıza kalmış. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker misali çok da uzun olmayacak bir uğraş sonucunda ESC'lerin sinyal kablolarını geri toparladım ve karttaki yerlerine taktım. Birinci motor birinci kanala, ikinci motor ikinci kanala, üçüncü motor üçüncü kanala ve dördüncü motor da dördüncü kanala bağlandı. Üçlü erkek pinlerin en alt sırası sinyal pinleri. Lütfen konnektördeki pinin soketteki doğru yere geldiğine emin olun. Kablolar yan yana takıldığında iyice sıkıştıkları için çıkma gibi problemleri de olmuyor. ESC'lerin de tüm bağlantısını bitirdikten sonra sıra haberleşme kartımızda. Bu kartın üzerindeki PPM, iBus ve PWM protokollerinden iBus'ı ve kartın alt tarafındaki batarya soketini kullanacağız. Batarya soketi yine bizim için sadece voltaj okuması yapacak. Kartın ihtiyacı olan gücü kullanacağımız iBus port üzerinden vereceğiz. Haberleşme kartı ile kontrolcü kart arasındaki iletişimi ise haberleşme kartı ile beraber gelen 3 pinli bir kablo, kontrolcü kartı ile beraber gelense bu çok pinli kablolardan birini kullanarak yapacağız. Kontrolcü kartın yanında gelen çok damarlı kablonun 3 tanesi birleşik, diğerleri ise tek başına. Biz bu üçlü birleşik olanla receiver'la beraber gelen 3 kabloyu kullanacağız. 5 volt ve GND'yi temsil eden kabloları birbirine, sinyali temsil eden sarı ve beyaz kabloyu ise yine birbirine bağlarsak bu iş tamam. Ama tabii ki çalışıyor olsa da bu şekilde çirkin bir ara konnektörle bunu yapmak yerine kabloları kısaltıp birbirlerine lehimliyorum. Ardından PDB'den gelen voltaj kablosunu batarya soketine, lehimlediğimiz kablonun 3 pinli olanını iBus portuna, çok pinli olanı ise kontrolcü kartına bağlıyorum. Kartı drone şasisi üzerine yapıştırarak modülün deforme olmasını istemiyorum. Dolayısıyla onu 3 boyut yazıcıdan bastığım minik bir kutuya vidalayıp o kutuyu şasiye çift tarafı bant ve kablo bağıyla tutturacağım. Aslında modülün üzerindeki montaj delikleri şasi üzerindeki deliklerle uyumlu. Fakat modülün vida çapı çok küçük ve elimde o boyutta somun ve vida yok maalesef. Receiver kısmını çözdükten sonra sıra FPV kısmında. Burası için bize 3 tane donanım lazım. Bunlar kamera, görüntü aktarıcı ve görüntüyü izlemek için gözlük ya da ekran. Kullanacağım kamera eShine markasının Beam TVL CCD kamerası. Fakat kendisi CCD değil bir CMOS kamera ama yine de tam bir fiyat performans şampiyonu. FPV gibi çok önemli ve pahalıya patlayabilecek bir konuda uygun fiyatıyla tatmin edici bir çözüm sunuyor. Fakat iş sadece kamerayla bitmiyor. Bir de kameranın çektiği görüntüyü gözlüğe gönderecek bir FPV transmitter lazım. Bu iş için de yine kamerayla aynı marka olan eShine'ın VTX02 modelini kullanacağım. 5.8 GHz bandını kullanan 200 mW çıkış güçlü ve 40 kanallı bu arkadaş aynı zamanda 5 volt seviyesinde 580 mAh'e kadar kameralar için güç kaynağı da olabiliyor. Ayrıca minik yapısı ve küçüklüğüyle de drone için hiç fena değil. Fakat minik bir sorun var. Bu kamera drone şasemizin kamera montaj kısmıyla uyumlu değil. Orası için fazla küçük. Bu yüzden araya bir adaptör yapmamız lazım. Az önce de söylediğim gibi bu kamera çok popüler bir kamera ve internette onun için paylaşılmış tonla 3 boyutlu model var. Genel olarak modeller kullanışlı olsa da kimisi sağlam bulmadığım, kimisine de şasemle uyumlu olmadığı için kullanmak istemedim ve sevgili Gökhan abiden minik bir ricada bulundum. O da sağ olsun beni kırmadı ve kısa süre içerisinde drone'umuzun kamera odası için minik bir adaptör çizdi. Birkaç tane deneme ve revizeden sonra gayet güzel bir modeli ortaya çıkardık. Çizim yaptığı videonun linkini de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Daha sonra kameranın transmitter için çalışmaya başladım. Her ne kadar aynı markanın ürünleri olsalar da transmitter üzerinde gelen konnektör kamera üzerindekinden daha küçük soketler için yapılmış. Ben de transmitter üzerindeki kabloyu söküp kamerayla beraber gelen kabloyu transmitter üzerine lehimledim. Böylece bu konnektör sorunu ortadan kalkmış oldu.
Ayrıca aynı işlemi güç kablosu için de yaptım ve onu da kontrolcü kartı üzerindeki pinlerle uyumlu hale getirdim. Merak etmeyin, kullandığım bütün bu kablolar aldığım modüllerle beraber geldi. Yani ekstradan bir kablo veya konnektör almanıza gerek yok. Bu gördüğünüz üçlü beyaz tonik konnektör kameraya, diğer kablo ise kontrolcü kartı üzerindeki 5 volt ve genel hattına gidecek. Zaten buradaki bütün 5 volt ve geneller aynı olduğu için hepsi PDB'deki 5 volta bağlanmış oluyor. Ben de bu sayede transmitter'ımı rahatlıkla kontrolcü kartı üzerinden enerjileyebiliyorum. Kabloların lehimlendiği yere birbirine çok yakın oldukları için güvenlik amacıyla bir damla sıcak silikon damlattıktan sonra sağlam bir çift taraflı bantla transmitter'ı kameranın üzerine yapıştırdım. Ve gördüğünüz gibi kamera ve gönderici tamamen kompakt bir hale geldi. Sadece şu sarkan kablodan 5 volt vereceğiz ve çalışacak. Artık montajını yapabiliriz. Gökhan abinin tasarladığı bu kamera adaptörün içerisinde metrik 3 somun yuvaları var. Bu sayede kamera odasının aparatlarına kamerayı rahatlıkla monte ediyorum. Kameranın güç kablosunu ise kontrolcü kartı üzerindeki 5 volt ve genelde hattına bağlıyorum. PDB'den gelen 5 volt ve genelde zaten kontrol kartı üzerindeki bütün 5 volt ve genellere dağılmış olduğu için biz de enerjimizi oradan rahatlıkla alacağız. Bu adımla birlikte drone'un elektronik komponentleriyle alakalı montaj tamamen bitmiş oluyor. Daha sonra internetten hazır bulduğum bir aksiyon kamerası montaj aparatını üst plakaya vidalıyorum. Ön vidalar mevcut deliklerle uyuyor ama arka vidalar için plaka üzerine delikler açıyorum ve somun vida yardımıyla parçayı üst plakaya montajlıyorum. Ardından her çantama koyuşumda beni sinir eden laptop şarj adaptörümün cırt kemerini makasla keserek üst plakanın yanındaki kanallardan birinden, diğer kanaldan ise tokalı bir şerit ip geçiriyorum. Ardından pilin geleceği kısma kaymaz silikon ayaklar yapıştırıp pili bu tutaçlar arasına test ediyorum. Sonuç hiç fena değil. Evet, sorun hiç fena değil ama siz yine de kendi drone'unuzu toplarken benim sipariş etmeyi unuttuğum pil cırtlarından sipariş edin. Bunlar iki türlü. Bunun bir tanesini plakanın üzerine yapıştırıyorsunuz. Bir tane de pilin altına yapıştırıyorsunuz ve o buraya çok rahat bir şekilde sökülüp takılabiliyor cırt olarak. Ama o tabii ki tek başına çok güvenli olmuyor. Bir de şuradaki kanallardan takılan, zaten bu kanallarda o amaçla açılmış pil montaj cırtları var. Onları da ekstra taktığınız zaman pilinizi hem ana kucağı gibi sarıyor hem de alttan da drone'a yapıştırdığınız için taklamakla attığınızda veya kaza yaptığınızda pilinizin buradan çıkması çok güç oluyor o zaman. Daha sonra üst plakayı drone üzerine montajlıyorum ve haberleşme modülünden gelen antenler için yine internetten hazır bulup ürettiğim bir anten tutucu modeli kullanarak antenleri üst plakadan çıkarıyorum ve ardından pervaneleri montajına geçiyorum. Kullanacağım pervane King Kong markasının 6 inçlik pervaneleri. Set halinde gelen bu kutudan 10 tane sağ 10 tane sol yönlü pervane çıkıyor. Pervane delik çapları motor millerinizle uyumlu olduğu için ekstra plastik aparatlara gerek yok. Sadece monte ederken motor yönüne dikkat etmek gerek. Ekranda gördüğünüz görseldeki gibi motorlara onlarla aynı yönlü pervaneleri takıyorum. Bu saat yönü ve saat yönü tersi meselesi çok önemli. Lütfen ona dikkat edin. Ve pervaneleri takınca da sonunda drone'umuzun montajı tamamen bitmiş oluyor ve şu anki haline geliyor. Drone'un şu anki haliyle alakalı herhangi bir problemim yok. Zaten başıma gelen ufak tefek aksaklıkları videodayken anlatmıştım. Bu noktadan sonra sadece pervanelerin montajıyla alakalı çok küçük bir hayal kırıklığım oldu. Çünkü buradaki motorların fiberli somunları sadece 1-2 sökülüp takıldıktan sonra fiberli kısımlarından kurtuldular. Aslında motorların millerini fiberli somunlarla sıkacaksınız diye bir kural yok. Bu sadece bir güvenlik önlemi. Çünkü uçuş esnasında motorların titreşiminden veya pervanenin ürettiği rüzgardan dolayı o somun gevşerse ve orada motorla somun arasına pervane yeteri kadar sıkışmamış olursa motorunuz dönme hareketini pervaneye aktaramayacak ve anında kaza yapacaksınız. Bunun için fiberli somun şart değil. Rondele gibi mekanik çözümlere de gidebilirsiniz veya Loctite gibi kimyasal çözümler de olur. Ama fiberli somun bunlardan en güzeliydi. Yalnız bunlar biraz kalitesizmiş ama çok büyük bir problem değil. Motorlardan memnunum. Sadece somunları sanayiye gittiğimde uygun boyuttaki olanlarla ve kaliteli olanlarla değiştireceğim. Muhtemelen şu an drone'un uçtuğunu görmek istiyorsunuz ama ondan önce videoya sponsor olan PCB'den bahsetmek istiyorum. PCB 5 dolara 10 tane kaliteli PCB üretebileceğiniz bir PCB üretim firması. Tek yapmanız gereken sitelerindeki online sipariş kısmına girerek PCB'nizin teknik datalarını belirtmek ve ardından Gerber dosyanızı yüklemek. Ek olarak isterseniz yüklediğiniz PCB'leri orada paylaşarak başka insanların sipariş vermesini sağlayabilir ve onların verdiği her siparişten de komisyon kazanabilirsiniz. Ve diğer bir hoş yanı da dilerseniz bu paylaştığınız PCB'lerle PCB'in düzenlediği tasarım yarışmalarına katılabilirsiniz. Ne yazık ki ikincisini düzenledikleri yarışma 19 Aralık'ta sona erdi. Fakat seneye bu yarışma tekrar yapılacak ve dilerseniz kendi tasarımlarınızla siz de o yarışmaya katılabilir ve binlerce dolar ödülden birisini belki de kazanabilirsiniz. Yarışma bitmiş olsa da paylaşılan bütün PCB'leri ya da kazanan PCB'leri görmek isterseniz açıklama kısmındaki linkten oraya ulaşabilirsiniz.
Şimdi drone'un testine geçebiliriz fakat öncesinde bilmeniz gereken bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kafanıza göre drone yapıp, kafanıza göre drone satın alıp veya kafanıza göre uçuş yapamazsınız. Ve Devlet Hava Meydanları'nın sitesinden drone'unuzu kaydettirmeniz ve pilotluk başvurusuna bulunmanız lazım. Ben bu işlemleri yaptım. Drone'umu kaydettirdim ve drone'um için komik gelecek ama bir plaka numarası bile aldım. Bir kare kod aldım. Onu drone'un altına yapıştırdıktan sonra belirli kurallar dahilinde drone'umu dışarıda uçurabilirim ki bunları ilerleyen videolarda anlatacağım. Hem bu onayın yeni gelmesinden dolayı hem de havaların dışarıda drone uçurmaya müsait olmamasından dolayı maalesef böyle bir yarış drone'una yakışan görüntüler alamadım. Ama tabii ki drone'un çalışmasını burada test ettim ve bunu da Instagram hesabımda yayınladım. Baştan uyarayım, bu tehlikeli bir hareketti. Böyle bir ortamda böyle bir drone'u uçurmak hiç akıl kârı değil. Çünkü ev yapımı bir drone, üzerinde profesyonel derecede kaza önleyici sensörler yok ve bir yarış drone olduğu için de gayet atak bir drone. Dolayısıyla gayet sade bir video oldu ama bence yine de hoşunuza gidecek. Aslında orada drone'a sadece ara gaz veriyordum. Drone uçarken motorları kapatıp yere düşmesine yakın tekrar motorları açarak yere düşmeden uçurmaya çalışıyordum. Bazı arkadaşlar yorumlarda bu durumla alakalı drone'un arızalı olduğunu ve ayarlarına bakmam gerektiğini söylediler. İlgileri için teşekkür ediyorum ama şu an için o drone'da herhangi bir şekilde bir problem yok. Onun dışında peki bu videodan sonra ne olacak? Tabii ki drone'u böyle toplamayla hemen uçuşa hazır hale gelmiyor. Yazılım işleri olsun, kumandasının ayarlanması olsun, FPV kısmının ayarlanması olsun veya bu pillerin şarj edilmesi kısmı olsun. Çünkü lipo pilleri bildiğiniz yöntemlerle şarj edemiyoruz. Şu şekilde akıllı şarj aletlerine ihtiyacımız var. Bunlara da bakıyor olacağız. Önümüzdeki günlerde hızlı gelecek. Bu drone videosu gibi gecikmeyecek. Hızlı gelecek videolarla bu birkaç konuya da değindikten sonra siz de kendi drone'unuzu rahatlıkla yapıp uçurabilecek seviyeye geleceksiniz. Onun dışında bu bahsettiğim videolar birkaç gün içerisinde kanala yüklenmeye başlayacaklar. Siz isterseniz bu sırada kendi drone'unuz için parsel sipariş edebilirsiniz ve o videolar geldiğinde de hemen kendinizinkini inşa etmeye başlayabilirsiniz. Son olarak ihtiyacım olduğunda benimle tecrübelerini paylaşarak beni zaman ve para israfından kurtaran Drone Yapımı kanalından Gökhan Bor abiye teşekkürlerimi iletiyorum. Ve bu son teşekkürümle de beraber bu videoyu bitiriyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bundan sonraki birkaç gün içerisinde az önce bahsettiğim videolar hızlı bir şekilde kanala yüklenmeye devam ediyor olacak. Umuyorum ki bundan sonraki süreçte videoların arasında bu kadar açmak zorunda kalmayız. Ayrıca Lezzet Robot tariflerini internet sitesine güncelledik. Orada bu zamana kadar paylaştığımız bütün videoları ve projeleri düzenli ve dosyalarıyla beraber bulabilirsiniz. Tabii ki bu drone videosu için de orada yine bir gönderi oluşturacağız. Ona da ihtiyacınız olursa bakabilirsiniz. Bunu da hatırlattıktan sonra hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.